Herkese merhaba, Merdiye Eker ben. Bugün sizlerle geçen hafta gerçekleştirilen ve birbirinden değerli insan kaynaklarında yaptığı araştırmalarla sektöre yön veren isimlerin yer aldığı Peryon Kongresi'nden öne çıkan konuşmaları paylaşmak istiyorum. Her sene gerçekleştirilen ve bulunan durumun röntgenini çekip bu duruma uygun reçeteyi veren bu zirvelere çok önem veriyorum. Her şeyin başına sağlığın yer aldığını anladığımız bu günlerde bu benzetmemi normal karşılayacağınızı düşünüyorum. Bu sene online olarak gerçekleştirilen bu kongrelerde en çok önemsediğim unsurlar teknik altyapısının organizasyon katılımcı sayısını kaldıracak şekilde güçlü olması, sunum sırasında herhangi bir donma veya kopmanın yaşanmaması, oturumlarda sistem içerisindeki mesaj kutusundan etkileşimin yoğun olması ve bir de 21 gün boyunca sistemdeki tüm konuşmalara erişebiliyor olmamızdı. Bu son özellik benim işime çok yaradı çünkü o sırada yapmam gereken işler olduğu için sonrasında izleyebildim. Ayrıca normalde oturumlar eş zamanlı olduğu için birçok katılmak istediğim oturuma katılamayıp tekrar tweetlerden takip etmeye çalışıyordum. Bu da bilgiye ulaşmamı sağlıyordu ama doyurucu olmuyordu. Şimdi bütün kongrenin keyfini çıkarabildim. Bu ve bunun gibi iş hayatına ve yaşama dair içerikler hazırladığım videolarımı destek vermek isterseniz kanalıma abone olarak videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Peki ayrıntılara geçelim o zaman. Bu sene geçmişin yükünden kurtulup geleceğe yüzümüzü dönmemiz konusunda bir projeksiyon oluşturmayı amaçladılar. Gündemden etkilenerek maskesiz temasını seçtiler. Dönüşümü, değişimi, dengeyi, umudu, sürdürülebilirliği konuşup geleceği kurgulamayı hedeflediler. Bütün kongre boyunca ortak akıl konuşuldu. Maskesiz ve Peryon Kongre hashtagli temalarından bu kongreyi takip edebilirsiniz. Bu zor koşullarda bu kongreyi düzenledikleri için şahsım adına tüm kongre ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Umut kapıda diyerek konuşmasına başlayan Berna Öztürk bir önceki yılın öngörüsünü hatırlattı. Dünyanın belki de şimdiye kadar hiç olmadığı kadar belirsizlikte yolunu bulabilen, ilerlemeye, değer üretmeye devam edebilen insanlara ihtiyacı olacağını ve dünyayı bunu başaran insanların şekillendireceğini belirtti. Şöyle bir yılın özetini çıkararak sonunda hasta bir dünyada bireysel olarak iyi kalmanın mümkün olmadığını, sınır kapamanın kimseye güvende hissettirmediğini, dünyanın ücra bir köşesindeki kişinin sağlığı ve kararlarının yarın bizim ve sevdiklerimizin hayatını nasıl etkilediğini, teknolojiyi paylaşmadan istiflemenin bir yarar olmadığını, kurtuluşun bilimde ve teknolojide yönetecek vizyon ve vicdanda olduğunu belirterek yaşadığımız durumun özetini çıkardı. Bu zorlu süreçte değişimin ta kendisi olan liderleri dikkat çekti. Değişimin başarıyla yöneten liderlerin ortak özelliklerinin psikolojik sermayesi kuvvetli, değişim cesaretine sahip, ortak akla sahip olarak belirtti. Son olarak da hayatı ve iyi olma halini korumaya odaklanan ve anlam sunabilenlerin, işin sürdürülebilirliğini sağlayanların değişimi yönetmeyi başardığını, Şahin ve Türeci çiftinin gururlandıran başarısını anlatarak nasıl bir anlam çerçevesinde buluştuklarını anlatarak konuşmasını sonlandırdı. Bu kongrede her biri ayrı değerde olan konuşmacılar vizyonlarıyla katılımcılara değer kattılar. Ben sadece benim uzun zamandan beri takibinde olduğum 4 konuşmacının konuşmalarını özetlemek isterim. Josh Bersin, Robert Bolton, David Ulrich, Michigan University ve New York University'den Anna Tivis. Bu kişileri LinkedIn'den ağınıza eklemenizi öneririm. Konuşmacı Josh Berson'ın konu başlığı geleceğin İK teknolojileri. Bu konu başlığı neler öne çıkmış bir bakalım. Josh Berson'ın İK teknolojisi piyasasına değinerek şunları söyledi. Bu dönüşümün asıl konusu olan çalışan deneyimini geliştirmektir. Bu şekilde eş yaşamda bir dereceye kadar güvenli bir deneyim oluşmaktadır. İK içinde de daha esnek ve uyumlu olmanızı sağlayan teknolojiler kullanmanız gerekiyor. İK teknolojisinin en önemli konusu iş akışında bu insanlara İK işlerini yapmaya olanak tanıyan araçlar verebilmektir. Şu anda Zoom, Microsoft Teams, Facebook Workplace, Salesforce, Slack gibi programlar kullanılıyor. İK da işlerini bu işlere uyum sağlayacak şekilde dönüştürmeli. Uçtan uca çözüm sunmanın tek yolu ortak bir ekosistemden geçiyor. Bütün isteklere cevap verebilecek bir yazılımın mümkünatı yok. İnsanlara ihtiyaç duydukları işi, yetenekleri, bir zamanlar becerileri, işe alım, öğrenme ve temel İK teknolojilerine yönelikken artık hepsi model etrafında yeniden tasarlanıyor. Yaygın olarak kullanılan programlardan örnekler vererek devam etti. ADP Bordro hizmetleri İK yazılımının yeniden yapılandırmasına izin verir şekilde yeniden yapılandırmıştır. SuccessFactors yeni bir kullanıcı arayüzüyle başarılı bir şekilde yapılandırmıştır. Bu tavsiyelere sohbet, akıl tavsiyeler ve deneyimlere dayalı insan deneyim yönetimi deniliyor. Tüm öğrenme tekniklerini yeniden şekillendiriyor.
Workday'de insan deneyimi gelişim, öneri deneyimleriyle ilgili çeşitli ipuçları yer almaktadır. Yetenek pazarını, beceri bulutunu içeriyor. Oracle HCM çok rekabetçi, eksiksiz yardım masası ile analitiğin yanı sıra bir yetenek pazarını da içeriyor. Çalışanların birbirini tanıyıp işbirliği yapmaları için profil oluşturma ve bilimsel bir sosyalleşme sistemi de bulunduruyor. Microsoft Teams dünyanın birçok yerinde kurumsal iletişim standardı haline geldi. Çalışan deneyimi öğrenme platformu haline dönüşecek. İK teknolojisindeki en önemli faktör çalışanların öncelikli olmasıdır. Başarılı olan şirketler çalışan deneyimine odaklanan firmalardır. Sisteme, özelliklere, süreç uyumuna, veri modeline değil, önemli olan çalışanların yararlı ve kolay bulduğu bir çözümdür. Yani bu sorunlar ve nasıl oluştukları üzerine düşünmek gerekir. Hem İK teknolojisini anlamalı hem de İK süreçlerini ve pratiklerini düşünmelisiniz diyerek genel manada İK teknolojisiyle ilgili fikirlerini paylaştı. Robert Bolton yeni gerçeklikte İK'nın geleceği konusuyla bizlerleydi. Bolton uluslararası bir anketten bahsetti. Bu ankete göre yeni zorlukların ortaya çıkmasıyla Bolton'un altın çizdiği oranlar şöyle. Firmaların %17'si kesintiye gideceklerini, %35'i iş gücünde büyük ölçüde yeteneklerini geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu düşünmektedir. %40'ı uzaktan çalışmaya devam edeceğini bildirmiştir. Ankete yanıtlayanların %32'sinin hala dirençlilik aşamasında olduğunu söylemektedir. %26'sı yeni bir gerçeklik aşamasında olduğunu, uyum sağlayıp yeni dünya düzenine geçtiklerini belirtmiştir. Bu süreçte %14'ü tepki aşamasında, %27'si ise iyileştirme döneminde olduğunu söylemiştir. İnsan kaynakları artık işin yapılma şeklini yeniden şekillendirmenin ön safhalarında. %58'i sanal ortamda çalıştıklarını tamamen benimsemeleri gerektiğini söylüyor. %40'ı uzaktan çalışmada performans yönetimi ve üretkenliği 12-34 ay arasında İK'nın en çok ihtiyaç duyduğu yetenekler olarak belirtti. %88'i COVID-19'un kuruluşlarına etkisini kontrol altına almada İK'nın en önemli rolü oynadığını belirtti. İcra başkanlarının ya da insan görevlisi ya da CHRO'lar arasında bağlantı kopukluğu olduğunu, CEO'ların ve başkanların %60'ı kuruluşların İK'yı yönetici olarak gördüklerini söylemektedir. CHRO'ların %74'ü bu görüşe katılmayarak İK'nın yöneticiden çok daha fazla etkide olduğunu söylemektedir. İK yöneticilerinin her 10 tanesinden 7'si gelecekteki aksaklıklarının daha etkili bir yönetimi için İK fonksiyonlarının tamamen kendisini yenilemesi gerektiğini düşünmektedir. Kendisinin bu süreci başarıyla yönetmek için düzenlediği maddeler ise şöyle. Analog düşünce yapısından dijital düşünce yapısına geçin. Çoktandır devam eden uygulamalardan uzun süreli varsayımları sorgulamaya geçin. Süreç uyumları örnek vermekten yüksek performanslı iş sisteminin mimarisine önem vermeye geçin. Yönetici ve çalışan arasındaki ilişkiye müdahale etmekten kaçının. Çatışmaya hakemlik yapmayın. Hiyerarşik işletim yapmasından bir eğitim ve düz liderlik modellerini destekleyin. Sorunlara çözüm bulmaktan öte öncesinde sorun tespiti yapıp geleceğin iş gücüne hitap eden yeni projeler yapın. Bireysel yetenek yönetiminden kaçının ve bütün iş gücüne odaklanın. Tek doğru cevap varmış gibi ve en iyi uygulama varmış gibi hareket etmeyin. Bırakın ve kanıtlardan yararlanan deney ruhiyle işlemler yapın önerileriyle konuşmasını tamamladı. David Ulrich, korona krizine İK prensipler, hedefler, aksiyonlar konusuyla paylaşım yaptı. İK'yı etkileyecek fikirleri ve genel olarak yöneticilerin korona krizini atlatırken neler yapabileceklerini anlattı. Konu genel olarak tam bir çerçeveye oturtularak incelendi. Bu hızlı değişim bağlamında fırsatları keşfetmek için en önemli şeyin inanç, yeti, aitlik değil, piyasadaki başarı olduğunu belirtti ve konuşmasından öne çıkanlar şu şekildeydi. İK çalışanlarının işi sadece çalışanları ve bölüm yöneticilerine hizmet etmek değil, aynı zamanda müşterilere, yatırımcılara, topluluğa ve ortaklara hizmet etmektir. İş bağlamı hiç bilmediğiniz kadar farklı. İK'daki varsayımlarımız değişmeli. Mesele teknolojiyle içerideki çalışmanın müşteriler ve yatırımcılar için dışarıda nasıl bir değer yarattığıdır, dedi. Yeni dünyada krizi atlatırken baş edilmesi gereken 3 temel ilkeyi ise şöyle açıkladı. İşin sınırları yeniden tanımlamalıyız. İş her yerde yapılabilir. Mesele işin yapıldığı mekanlarla ilgili değil, değerlerle ilgili. İşlerin kişiselleşmesinde yolumuzu empatiyle buluruz ve değerlerimizle birbirine bağlanırız. Yeni dünyada ikinci ilke ise gerilim ve ikilikle nasıl başa çıkıyoruz? Yani yoldaysam iki şeridi kontrol etmem gerekir. Sorulacak doğru sorular ise şöyle.
Bilişsel karmaşıklıkla yola çıkabilir miyim? Bir sorunun her iki tarafını da görebilir miyim? İnsanların fikirlerine saygı duyuyor muyum? Toplumda bir çekiciliğim var mı? Kibarca fikirlere karşı çıkabilir miyim? Diğer insanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayabilir miyim? Sosyal anlamda bağlantılı mıyım? Kendimden farklı insanlarla vakit geçiriyor muyum? Ön yargılarımın farkında mıyım? Üçüncü ilke ise belirsizliktir. Kaygıları, endişeleri ve korkuları bastırın. Doğru beklentilerde olun diyerek bu ilkeyi açıkladı. Bu krizi en iyi şekilde atlatmak için 3 temel ilke ışığında İK'nın yaptığı şey ne? Doğru kişiye sahip miyiz? Doğru yeteneğe, iş gücüne ve insanlara sahip miyiz? Doğru organizasyona sahip miyiz? Hepsinden önemlisi liderliktir. Bireysel anlamda ise doğru yeteneğe sahip miyiz? Mevcut iş gücümüzle performans geliştirme, kariyer yönetimi yapıyor muyuz? İnsan akışını yönetebiliyor muyuz? Çalışan bağlılığını geliştiriyor ve takip ediyor muyuz? Çalışanlar için olumlu bir çalışma deneyimi yaratıyor muyuz? Yönetim kültürümüzle ilgilidir. Kültür değerlerimizle ilgili değildir. Değerlerimizi nasıl müşteriye aktardığımızla ilgilidir, dedi. Son olarak liderliğin 6 maddesinden ve yeni dünya yetkinliklerinden bahsetti. Liderlik neden önemli? Ne yaptıklarını belirlemek, değerlendirmek, derecelendirmek, yatırım yapmak ve itibar sağlamak için. Yeni dünya yetkinlikleri ise bilgi edinmek, analiz yapmak, rehberlik etmek, çözümler üretmek ve sosyal olmaktır. Konuşmasında akademisyen kimliğinden dolayı çok güzel özetledi. Pandeminin talepler, fırsatlar yarattığının farkında olmalıyız. 3 ilke var: sınırlar, paradoks ve belirsizlik. 3 çıktı var: yetenek, liderlik ve organizasyon. Ve 3 hedef var: İK departmanı kurmak, İK yetkinliği edinmek ve rehberlik etmek. İK için en güzel yılın önümüzdeki 12 ay olduğunu söyleyerek sözlerini sonlandırdı. Anlatımızdan aldığım kısa notlar ise şöyle. Yeni normalde çeviklikle neler elde edebiliriz? Pandemi insancıl bir kriz olduğu için dikkat etmemiz gereken 3 nokta bulunuyor diyerek sözlerine başladı. İK'nın amacı ne oldu? Şu an içinde bulunduğumuz duruma adapte olup nasıl cevap verdiğimiz ve dirençliği nasıl sağladığımız. Peki bu süreçte öne çıkan notlar: çalışanların %100 ile ilgilenmeli. Bu süreç yönetimin nerede olduğumuzla ilgili değildir. Hayat boyu öğrenim ve kaliteyi artırmakla ilgilidir. Ölçme sistemimize, çalışma deneyimimize katmamız gerekmektedir. Çünkü başarıyı ölçmek ve değerlendirmek için önemli bir kriter haline geliyor. Amaç değiştiğine göre işletim modeli de değişmesi gerekiyor. 2000 yılında yayınlanan Çeviklik Manifestosu'ndan bahsetti ve o da kısaca şöyle: süreç ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimler, kapsamlı dokümantasyon ile çalışan yazılım, tamamen bürokratik olmak yerine müşterilerinize anlayışlı ve deneyimsel olarak etkileşimde bulunmak, sabit plan takip etmek yerine değişime cevap vermek. IBM'in bu süreçte öğrendiklerini paylaştı. İnsanlara odaklanmak, hedeflere değil. Yeni çalışan bölümü yaratın, nüfusun tamamına bakın, sadece liderlere odaklanmayın. Aktif işlerin sayısını azaltın, günlük işe odaklanın. Yılın sonuna doğru olan işlerinizden uzaklaşın. Ekibinizi kontrol edin. Günlük 15 dakika ekibinizi günde bir kere görerek takım ruhunuzu geliştirin. İş yapıldığı sürece esnekliğe izin verin. Ödül portföyünüzü yeniden düzeltin. Zirveden öne çıkanlar bu şekildeydi. Ben gün boyunca bilgiyle donandım. Sizinle de benim etkilendiğim konuşmacılardan anekdotları paylaştım. Umarım vizyon katmıştır.